Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız, yumuşacık, çayınızı demleyene kadar hazırlayabileceğiniz çok güzel, pratik poğaça tarifi videosu hazırladım. Buyurun o zaman lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için öncesinde oda ısısında yarım saat bekletmiş olduğum yoğurdumu 1 su bardağı kaseme ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüleri 200 milimlik klasik su bardağı. 1 adet yumurtamı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuzu küçük tatlı kaşığı ekledim. Sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tuz miktarını. Malzemelerimi spatula yardımıyla karıştırıyorum. 1 su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Mayasız poğaçamın daha yumuşak olması için nişasta eklemek istemiyorsanız onun yerine un kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozumu da ekleyerek malzemelerimi güzelce ilk önce spatula yardımıyla sonra elimle yoğurarak devam edeceğim. Toplamda 3,5 su bardağı kadar un ekledim arkadaşlar. Sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. 3,5 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta olarak ekledim. Poğaçamın kıvamı için yeterli geldi. Sizler de un miktarını yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan ama tabii ki mutlaka yumuşak olacak bir hamur elde edelim. Hamurunuz sert olursa poğaçalarınız da sert ve katı olur, çabuk bayatlar. O sebeple hamur kıvamı çok önemlidir poğaçada. Çok fazla büyük poğaça yapmayacağım. 14 beze yapacağım. Sizler eğer daha büyük poğaçalar yapacaksanız bezelerinizi biraz daha büyük tutarak daha az sayıda poğaçalar elde edebilirsiniz. Bezelerimin boyutlarını biraz ufaltarak 14 beze olacak şekilde ayarlıyorum. Elimle de güzelce yuvarlayıp toparlıyorum ki bu şekilde sonrasında poğaçalarım daha güzel şekil alması için 14 adet bezemi güzelce yuvarlayıp tezgahıma aldım. Artık bu şekilde elimle yuvarlayacağım. Avucumun içine bastırıp içine küçük dilimlemiş olduğum kaşarlarımı ekleyeceğim. Sizler dilerseniz beyaz peynir veya başka iç harcıyla da yapabilirsiniz. Güzelce uçlarını birleştirip tekrardan yuvarlayarak yuvarlak poğaça şeklini veriyorum. Diğer bezelerimi de aynı işlemi yapmaya devam ederken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Poğaçalarımın hepsini hazırladıktan sonra kasemin içine 1 yemek kaşığı dolusu pekmez ekliyorum. Yarım çay bardağına yakın su ekliyorum. Çok fazla su eklemenize gerek yok. Suyumuzun soğuk olması yeterli. Pekmezli suyu güzelce karıştırdıktan sonra poğaçalarımı ilk önce pekmezli suya, sonrasında yağlı simit susamına batırıyorum. Sizler tabii ki bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Direkt poğaçalarınızın üzerine yumurta sarısı sürerek fırında pişirebilirsiniz. Ben bu sefer bu şekilde simit gibi yapmak istedim. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi üzerine sadece yumurta sarısı sürerek fırında pişirmeye gönderebilirsiniz. Pekmezli suya ve sonrasında susama batırmış olduğum poğaçalarımı tepsime yerleştirdim. Üzerine bu şekilde bıçak yardımıyla 3 yerinden çok fazla derin olmayacak şekilde şekiller belirliyorum. Çok fazla derin yapmayın. İçinde kaşar olduğu için dışarı akma olmaması için. Poğaçalarımın üzerindeki şekilde verdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı pişirmeye fırınıma gönderiyorum. Poğaçalarımızın daha güzel pişmesi için mutlaka fırınımızı önceden 5 dakika ısıtıp o şekilde fırına koymaya özen gösterelim. Evet arkadaşlar, benim poğaçalarım toplamda 35-40 dakikada pişti. Tabii ki sizlerin fırınına göre bu süre değişebilir. Pişen poğaçalarımın hemen sizlere ilk sıcaklığıyla kıvamını göstermek istiyorum. İlk de gördüğünüz gibi kıyır kıyır çok güzel oluyor. Sonrasında yumuşama oluyor. Tabii ki arkadaşlar mayalı poğaça gibi yumuşacık olmuyor. Kurabiye gibi de sert, ağızda dağılmıyor bu poğaça tarifi. Eğer daha önce denemediyseniz bu şekilde de 1 su bardağı nişastayla mayasız denemenizi tavsiye ederim.
Ertesi güne de çok sert kurabiye gibi ağza dalmadan yumuşacık poğaçalar bu tarifle yapıp deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.